Merhaba arkadaşlar, yine bir delilik yaptık, bir Renault 5 aldık. Biliyorsunuz daha önce bir Renault 12 maceramız olmuştu fakat başarılı olamamıştık. Hep beraber gördük. Aslında bu otomobili almadan önce size sormak istedim. Hatta bir de video çektim. İstedim ki çevrenizde olan otomobilleri bana yollayın. En fazla 100 bin lira bütçe sınırım vardı. Bana Instagram'dan, sosyal medyadan ya da YouTube'dan yollarsınız. Ben de beğenirsem gelip alırım diye düşünüyordum. Böylece aramızda bir iletişim de olacaktı. Tabii ki bu sırada malum siteden de araştırmalarıma başladım. Aslında ben Renault 11 istiyordum. Renault 5 hiç aklımda yoktu. Açıkçası 15 günlük süre içinde birçok flaşa gittim baktım. İlk söylemem gereken fiyatların uçmuş oldu. Bu otomobiller bu fiyatları hak etmiyor arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu arada biraz hastayım, üşüttüm. Sesim için kusura bakmayın. Fiyatlardan bahsediyorduk. Evet, ben düşük bütçeli bir otomobil aradığım için çok da bir beklentim yoktu. Fakat adam 90 model bir flaşa 80 bin lira istiyor. Tamam hadi anladık, vereceğiz diyelim. Ama otomobile gidiyorsun bakıyorsun her yeri çürük içinde, her yeriyle oynanmış. Kapı içleri falan bambaşka malzemeler var. Hiçbir orijinalliği kalmamış. Daha doğrusu orijinal eskimemiş otomobil. Tavanına bakıyorsun resmen fayans döşenmiş gibi macun var. Yani hiç içimden almak gelen bir otomobil bulamadım. Dediğim gibi tam da video çektim. Sizden bana otomobil bulmanızı isteyecektim ama İstanbul'da evime de çok yakın olan bir bölgede bu Renault 5'i buldum. Hatta ustamı bile çağırmadan gittim baktım sağına soluna. Öyle çok incelemedim bile inanın. Ve birden almaya karar verdim. Nedense içime sindi. Bu işlerde içinize sinmesi çok önemlidir biliyorsunuz. Bazen çok daha temiz, çok daha yeni bir otomobil bulursunuz. Fakat içinize sinmez. Nedense almak istemezsiniz. Tam tersi bazen de görür görmez bütün kusurlarını fark edersiniz. Fakat içinizden almak gelir. İşte bu Renault 5'te de bana aynen böyle oldu. Sahibi bile çok şaşırdı açıkçası. Neredeyse içine bile oturmadan hadi notere gidelim dedim. Tabii bu sırada ufak bir pazarlık yaptık. Şimdi fiyata gelelim. Kazıklandım mı kazıklanmadım mı bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü fiyatlar anormal. Bence şu anda ikinci el olarak satılan hiçbir otomobil fiyatını hak etmiyor. Bunu hep söylüyorum. Bence buna verdiğim para da benim kriterlerime göre çok. Fakat yine malum siteye baktığımda 100 bin liranın altında pek Renault 5 bulmak mümkün değil. Evet bunu söylemek biraz garip kaçacak ama ben ne verdim bunu söylemek istiyorum. Çünkü projemiz böyle ilerleyecek. Ben bu otomobili 60 bin liraya aldım arkadaşlar. Kazıklandıysam yorumlara yazın. Hemen ilk giderlerimi söyleyeyim. Zaten bu video serisinin amacı da bu. Otomobile 60 bin lira verdim dedim. Noter 932 lira tuttu maalesef. Tabii bir de trafik sigortası var. Ona da beklediğimden çok daha fazla ödedim. Yaklaşık 4500 lira. Yani ilk aşamada bu Renault 5 bana 65 bin liranın biraz üstüne mal oldu. Bundan sonra harcadığım en ufak kalemi bile size açıklayacağım. Özellikle bakım maliyetleri ilginizi çekebilir. Biraz sonra otomobilin çevresinde döneriz. Neler eksik sizler de görürsünüz. Fakat önce bu projenin amacından bahsetmek istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Bu otomobili restore edip neredeyse fabrika kondisyonuna mı getireceğim? Hayır. Amacım bütün eksikliklerini toparlamak ve sizlerle paylaşmak. Yani tam bir restorasyon olacağını söylersem haksızlık etmiş olurum. Şöyle bir fikrim var. Bu otomobili yapacağız, edeceğiz. Bir takım paralar harcayacağız. Ve ne kadar harcadığımı da sizler de detaylı olarak göreceksiniz. En sonunda bakacağız 100 bin liraya mı mal oldu? Ben bu otomobili 120 bin liraya satmaya çalışacağım. Tabii ki bu rakamları tamamen uyduruyorum. Şimdi hemen Mert abi ticarete mi başladın diyebilirsiniz. Böyle bir durum yok. Sakın yanlış anlamayın. Bu formatı da ben keşfetmiş değilim biliyorsunuz. Çok ünlü televizyon programları var aynı formatta ilerleyen. Amacım ticaret yapmak değil, bir otomobilin yenilenme sürecini sizlerle paylaşmak. Sonra da 5-10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira kazanırsak biraz daha iyi bir otomobil alırız. Onu sizlerle paylaşırız. Sonuçta elimdeki bütçeyle ben aslında istediğim otomobilleri alamıyorum. Benim kafamda doğal olarak ya kupe ya da 3 kapı daha sportif bir otomobil var. Renault 12'den de asla vazgeçmiş değilim. Zaten ilk projenin Renault olmasını istememin sebebi de buydu. Bir ara aklımdan 131 de geçti. Çok ilgi çekeceğini biliyorum fakat içim el vermedi nedense. Çünkü bu kadar Renault'cu izliyoruz. İlk projede Murat 131 biraz saçma olabilirdi. Ama bundan sonra bir 131 de kanalımıza konuk olabilir. Aslında Renault 5'i tamamen bitirmeden de iyi bir otomobil bulursak alabiliriz. Bu yüzden sizlerin de desteği çok önemli. Lütfen bana çevrenizdeki otomobilleri sosyal medyadan atın. Fotoğraf falan göndermek istiyorsanız Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ya da YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz detaylı bir şekilde. Ben size ulaşırım. İlk otomobilimiz biraz benim kafama göre oldu açıkçası ama bundan sonraki projelerde sizin de desteğiniz olsun istiyorum. Desteğiniz olsun derken sizden para istemiyorum tabii ki. Hangi modeli istediğinizi öğrenmem lazım. Lafı fazla uzattım biliyorum. Şimdi otomobilin çevresinde dönelim bakalım ne eksiklikler var. Eksiklikler diyorum çünkü 90 model bir otomobil. Hadi hep beraber görelim. Benim gözüme çarpan bir sürü şey var açıkçası. Evet, çevresinde dolaşmaya başlayalım. İlk olarak panjurda bir kırık var görüyorsunuz. Ayrıca yerinde de çok sağlam durduğunu söyleyemeyeceğim. Farlar maalesef orijinal değil. Üstünde iFar yazıyor yani yerli malı. Sinyallerde bir problem yok gibi görünüyor ama sol sinyal çalışmıyor. Yani yanmıyor. Ön tampon bayağı hırpalanmış. Buraya abuk subuk bir şey yapmışlar görüyorsunuz. Ayrıca yerinde de durmuyor. Ama bunlar kolay şeyler, problem yok. Benim canımı sıkan şeyler değil açıkçası. Ön tampon genel formunu koruyor. Bence kurtarılır vaziyette.
Fakat bir panjur bulmamız lazım. En çok hoşuma giden de eski Renault ambleminin korunmuş olması. Birçoğunda yeni Renault amblemi var, onları hiç sevmiyorum. Evet, sağ tarafa gelelim, hemen lastiklere bakalım. Lastiklerimiz yepyeni, bu bir şans benim için. Şans ama pek de işime yaramayacak çünkü bu lastikleri kullanmayı düşünmüyorum. Ben 14'e ya da 15'e çeviririz diye düşünüyorum. 2021 üretimi Dunlop'lar var üstünde. Jant kapakları iğrenç, kabul ediyorum. Hemen çöpe gitmeleri lazım. Evet, devam edelim. Ayna fena görünmüyor fakat yerine iyi sabitlenmemiş durumda. Kapı kolu kötü durumda. Burası kırılmış. Buraya bir civata atmışlar. Nefret ediyorum böyle işçiliklerden arkadaşlar. Bu bir şeyi tamir etmek değil. Buraya bir civata atarak sadece günü kurtarıyorsunuz. Arabayı mahvediyorsunuz. Şu anda sacda bir delik var ve muhtemelen oradan paslanmaya başlamıştır bile. Burada bir macun çatlağı görüyorum. Otomobilde çok fazla çürük yok. Ufak ufak bazı bölgelerde kusmalar var, mesela sağ kapıda görüyorum. Hemen arkaya doğru gidelim. Stoplarımız Fransız malı, orijinal. Bunları korumak lazım. Türkiye'ye gelenler hep baz modelde arkadaşlar. Renault 5 5 diye geçiyor. Bazı ülkelerde Renault 5 Campus olarak da satıldı. Anahtarı bagaj kapağında unutmuşuz. Bu arada kilitler biraz zor çalışıyor. Bunları değiştirmek lazım. Renault 5 logomuz duruyor ama üstü silinmiş. Hatta buraya acemice boyamaya çalışmışlar. Sol stop lambası da Fransız, yani orijinal ama altı kırılmış maalesef. Yani bunun yenisini bulmak lazım. Tabii bunun yenisini bulunca aslında onu da yenilemek gerekiyor. Çünkü bir tanesi kıpkırmızı, bir tanesi eski, biraz tuhaf olur. Evet, sol taraf biraz daha kötü durumda. Burada çizikler var. En büyük problemim sol tarafta cam fitillerinin olmayışı. Bunları bulmakta zor olacak gibi geliyor bana. Sol kapıda da bir sürü göçükler var açıkçası. Sol ön çamurluk kötü durumda. Buradan bir darbe yemiş. Zaten ön tamponun kırılmasının sebebi de bu olsa gerek. Gördüğünüz gibi buralar yamuk yumuk. Hemen gözüme çarpan başka detaylara gelelim. Maalesef öncemin altında bir takım çürükler var. Renault 12 macerasından sonra çürüklerden nefret ediyorum arkadaşlar. Özellikle İstanbul'da bunları yaptırmak çok zor oluyor. Otomobilin dıştan genel görünümü, yani benim gözüme çarpanlar bunlar. Önce motora mı bakalım, içine mi bakalım? Hadi önce motora bakalım bence. Şimdi derler ya, zurnanın zırt deliği, yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Asıl önemli olan noktaya geldik. Biliyorsunuz bu otomobilin 1.1 litre olması gerekiyor. Türkiye'ye gelenler hep 1.1 litre 45 beygir ya da 47 beygir olarak geldi. Fakat daha sonra bu motorların yenileme süreci geldiğinde insanlar 1.4 koydular. Yani Türkiye'de Broadway motorları çok bol biliyorsunuz. Ben bu motorun 1.1 olduğunu düşünmüyorum. Hemen öbür tarafa geldim. Neden böyle düşündüğümü size söyleyeyim. Çünkü otomobil çok atak arkadaşlar. Evet, tabii ki ağır bir otomobil, 800 kilo bile değil. Fakat ben içine oturunca 800 kiloyu geçiyor tabii ki. Ama yine de bu kadar performanslı olmaması lazım. Özellikle şehir içinde gayet atak. Hiç beklemiyordum açıkçası. Zaten bir hararet gördüğü çok açık. Çünkü bir sürü şey yenilenmiş. Bir sürü şeyden kastım, soğutma sistemi yenilenmiş. Mesela radyatör yeni, devir daim yeni, bütün borular yeni. Yani bunlar aslında benim avantajım olan şeyler. Dediğim gibi bu motor 1.4'e çevrilmiş olabilir. Zaten benim de aklımda böyle bir şey yapmak vardı. O yüzden iyi olmuş bile diyebiliriz. Akümüz iyi çalışıyor ama kötü bir marka. Yani önceki sahibinin otomobile özenmediği buradan belli oluyor aslında. Hemen video çekeyim diye daha uzun kullanmadım. 100 kilometre bile yapmadım açıkçası. Ama eksiklikler hemen gözüme çarpıyor. Frenler çok kötü mesela. O zaman şimdi biraz da kullanalım, yorum yapmaya öyle devam edelim. Pardon, sürüşe geçmeden önce aslında biraz içini de göstermem gerekiyor. Bagajı gösteremiyorum çünkü dolu. Yedek lastik maalesef bagajda çünkü mekanizması bozulmuş, alta koyamıyorum. Pandizot fena görünmüyor. Hemen arka koltuğa bakalım, montumu alayım. Otomobilde merkezi kilit yok. Bütün kapıları tek tek elinizle açmanız gerekiyor. Ben bu koltuk döşemelerini çok seviyorum fakat çok yıpranmışlar ve pislenmişler. Bunları değiştirmek istemiyorum aslında ama kurtarılır mı bilmiyorum. Ayrıca kapı işleri de çok eskimiş, çok çizikler var. Bunları da bulmak çok zor olacak. Yakından göstermeye çalışayım. Çizikleri görüyorsunuzdur. Üstelik zamanla yamulmuş da çok göze çarpıyor. Dört cam da zor açılıyor arkadaşlar. Açılsa bile zor kapanıyor ama bunlar basit tamirler. Ben bile yapabilirim. Ön tarafa gidelim şimdi. Aslında kaba olarak baktığımız zaman orijinalliğinin korunduğunu görüyoruz. Daha otomobili temizlemedim bile arkadaşlar. Öyle acele video çekiyorum. Çünkü ne var ne yok sizin önce görmenizi istedim.
Yani biraz toparlayıp videoyu çekebilirdim ama bence bu yanlış olurdu. Maalesef sürücü koltuğunun döşemeleri yırtık. Bu döşemeleri Fransa'da bulabiliyorsunuz fakat anormal fiyatları var. Nasıl tamir edeceğiz bilmiyorum. Belki çıkma koltuk bulunabilir. Sağ taraftaki sağlam görünüyor ama çok pis. Bayağı kararmış. Kapı içleri ön tarafta da çok kötü. Fakat şöyle bir şansım var. Renault Express'in kapı içleri de uyuyor. Belki çıkma olarak bulabilirim. Ama ticari olarak kullanılan araçların kapı içleri daha kötüdür diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi buralarda da form kaybolmuş. Bir sürü yamukluklar mevcut. Böyle yerine oturmayan detaylar beni çok sinir eder arkadaşlar. Zaten bütün otomobilciler de böyledir diye tahmin ediyorum. Mesela çok sinir olduğum bir detay daha. Burası hoparlör yuvası ve 4 tane farklı civatayı buraya sokuvermişler. Sokuvermişler diye kabaca söylüyorum çünkü hiç özenmedikleri belli. En hoşuma giden de orijinal saatin duruyor olması. Bu saat dijital değil, analog ve Renault 12'lerden hatırlarsınız. Otomobilin en kötü yanlarından biri gösterge tablosu. Aslında orijinalinde de böyle. Çünkü hadi devir saati olmasın anladık ama hararet göstergesinin olmaması kabul edilemez. Evet, motor çok ısınınca ışık yanacaktır ama bu yetmez. Zaten önceki sahibi de bu nedenle hararet yaptırmıştır. Bence eski bir otomobil kullanıyorsanız hararet göstergesinin olması şart. Alın size bir gıcıklık daha. Teybi takmak için torpidoyu delmişler. Hemen altta görünüyor. Zaten torpidoyu kesmişler. Bir de üstelik delmişler. Bir güzel teyp takıp bu kusurları gidermeye çalışırım. Aslında ön konsolun geneli temiz duruyor. Öyle fazla çizik, çatlak, patlak yok. Otomobil 5 ileri arkadaşlar. 4 ileri değil, bunun 4 ileri olan versiyonları da var diye biliyorum. Havalandırmamız çalışıyor ama bir problem var belli ki. Çünkü en soğuğa getirmeme rağmen içerisi kaynar oluyor. Bayağı sanki en üst konumdaymış gibi içeri sıcak hava üflüyor. Bence hareket ediyor ama sistemi kapatmıyor. Aslında bazı modelin dışında ön konsol tamamen farklı arkadaşlar Renault 5'te. Bunda Express'te de olan kokpit mevcut. Üst versiyonlardaki torpidoya devir saatli gösterge eklemek mümkün. Fakat o torpidoyu Türkiye'de nerede bulurum hiç bilmiyorum. Fransa'dan gelirse de acayip pahalı olur. Yani durum bu arkadaşlar. Benim emniyet kemerim çalışmıyor. Daha doğrusu tokası çalışmıyor. Sağ taraf çalışıyor, sol taraf tutmuyor. İlk gözüme çarpanlar bunlar. Şimdi biraz da otomobili kullanalım. Bakalım başka neler var. Hep beraber görelim. Evet, kısa bir test sürüşü yapalım. Şu anda toprak bir yoldayım. O yüzden olduğundan daha fazla ses geliyor. Bayağı her taraf zangırdıyor. Aslında bozuk olmayan yollarda süspansiyondan ses gelmiyor. Ön camın fitili olmadığı için bayağı titriyor ve ses yapıyor. Çok sinirim bozdu açıkçası. Direksiyonun hidrolik olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Ayrıca çok da uzun turlu ama garip bir şekilde çok yumuşak arkadaşlar. Çok şaşırdım. Sürüş sırasında tabii ki sert olmayacaktır ama park gibi manevralarda da gerçekten yumuşak. Sanki hidrolikmiş gibi rahat park edebiliyorum. Şu anda çok gürültü var. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama gayet seri olduğunu söylüyorum işte size. Bayağı gidiyor şu anda ya. Frenler berbat ama. Bir viraj yapalım. Yol tutuşu da gayet iyi. Biraz geziniyor aslında. Burçlarla ilgili bir sıkıntı olabilir. Arkadaşlar hasta olduğum için biraz dağınık vaziyetteyim. Kusura bakmayın. Ayrıca dışarıdan çok fazla sıcak geliyor. Camları da açamıyorum. Ama konumuza dönersek ben bu motorun 1.1 litre olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Çünkü fazla seri. Yani 1.1 ile bile böyle gidiyorsa buna bir Fairway motoru taksak kim bilir ne olur. Hatta 1.7 flash motoru bile takabiliriz ki Fransa'da öyle versiyonları da var zaten. Frenler gerçekten çok kötü. Evet tutuyor ama çok dipte tutuyor. Beni rahatsız ediyor. Zaten ilk işimiz frenler olacak. Muhtemelen ikinci video frenler hakkında gelir. Hemen bir tamir edelim. Ne kadar para harcadığımı da sizlerle paylaşırım. Neyse durayım da fazla gürültü olmasın. Videoyu yavaş yavaş kapatalım. Bu arada benzin aldıktan sonra biraz kokmaya başladı. Çeyrek depoydu. O zaman kokmuyordu. Şu anda yarımın biraz üstünde ve koku başladı. Onun da çaresine bakmamız gerekecek. O zaman sizden bol bol yorum bekliyorum. Ne yapalım, ne edelim? Sizin de katkınız olsun istiyorum. Çünkü bu otomobil benim değil, kanalın otomobili. Ortak zevkimize göre geliştirelim istiyorum. Bu arada şunu da tekrar etmek istiyorum. 200 bin lira harcayıp bu otomobili satılamayacak hale de getirmememiz lazım. Yoksa hayal gücüne çok açık bir otomobil. Para harcadığınızda istediğinizi yapabilirsiniz. Ama son bir hedefim var. Bu otomobili yaptığım zaman yani sağlıklı hale getirdiğim zaman bir Fransa'ya gitmek istiyorum. Umarım bunu becerebilirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Arayı açmayacağım çünkü hemen frenleri yaptırmam lazım.
Tekrar ediyorum, bol bol yorum bekliyorum. Acayip terledim şu anda, konuşmakta zorlanıyorum. Sanki yaz günü gibi güneş vuruyor. O zaman videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Renault 5 videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.